Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben doçent doktor Ferhat Ferhatoğlu. Kanser çok geniş bir alan. Kanser tedavisinin birçok ayağı var, birçok yan branş var. Multidisipliner yaklaşım gerektiriyor. Cerrahi kısmı var erken evrelerde tedavisinde. Bunun yanında radyasyon onkolojisi denilen ayrı bir branş var ve medikal onkoloji denilen kısmında ise biz hastaların sistemik tedavi kısımlarını organize ediyoruz. Hastalara hap tedavileri veya damardan işte kemoterapiler veya akıllı ilaçların verilmesinden sorumlu olan hekimleriz biz. Şimdi eski zamanlarda yani önceki yıllarda mesela işte akciğer kanseri biyopsi alınıyor hastadan, sonra akciğer kanserinin tanısı konuyor ve diyoruz ki bu akciğer kanseri. Kabaca bir sınıflandırma yapıyoruz ve bu sınıflandırma uygun olarak da bizim rehberlerimiz var. Bu rehberlere uygun tedavi rejimlerini belirliyoruz. Ama şimdi son yıllarda bu tanı tedavideki gelişmeler kanserin bu genetik mutasyonlarını daha iyi analiz etmemizi sağladı ve bu genetik mutasyonlara uygun yeni ilaçların çıkması çok çeşitli tedavilerin oluşmasını sağladı. Kişiye özel olmasının iki avantajı var aslında. Bir tanesi uzun bir yaşam şansı sunabiliyoruz hastaya. Daha iyi bir tedavi yanıtı elde edebiliyoruz. Yapılan çalışmaların çoğunda bu yanıtları görüyoruz. Diğeri de daha iyi bir yan etki profiline sahip bu ilaçlar. Bu ilaçları gerek tek başlarına gerek kemoterapilerle birlikte kullanabiliyoruz. Ama yani bu ilaçlar kemoterapide gördüğümüz klasik yan etkileri göstermiyorlar. Kemoterapilerde gördüğümüz bulantı, kusmalar veya kemik iliğinin baskılanmasına bağlı oluşabilen kanama bozuklukları, halsizlikler, enfeksiyona yatkınlıklar, bunların birçoğunu yeni ilaçlarda görmüyoruz. Bu ilaçların etki mekanizmaları tamamen farklı, yan etkileri de büyük oranda yönetilebilir. Son yıllarda NGS dediğimiz yeni nesil dizileme yöntemi sıklıkla tercih ediliyor. Bu yöntem şöyle işliyor. Kişinin tümöründen alınan bir biyopsi örneği veya ameliyat materyali veya dolaşan tümör hücrelerinin alınan kan örneklerinden toplanması yoluyla kanserdeki genetik materyal açığa çıkarılıyor. Ve bu genetik materyal üzerinde sık görülen mutasyonlara, yani kansere neden olan, kanser davranışını sürdüren genetik bozukluklar ya bütün genom üzerinden ya da sık görülen mutasyonlar üzerinden tespit ediliyor. Bunun ardından bu genetik mutasyona uygun, eğer bu yeni güncel ilaçlar uygunsa hastaya hastanın evresine göre, aldığı önceki tedavilere göre veya köken aldığı organa göre bu tedavi protokollerini belirliyoruz. Yani kişiselleştirilmiş kavram biraz buradan geliyor aslında. Evet, yani güncel ilaç, akıllı ilaç. Yani iki ana başlık altında toplayacak olursak, biri immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini tetikleyen, yani direkt ilacın kendisi etki göstermiyor da kandaki bağışıklık hücrelerini uyarıp o bağışıklık hücreleri, kanser hücrelerini bulup onlara saldırıyorlar. Diğeri de hedefli tedaviler dediğimiz, yani bu kanserleşmeye neden olan mutasyonu engelleyici hedefli ilaçlar var. Çoğu hap şeklinde oluyor bunların. Bu ilaçları kapsıyor aslında akıllı ilaçlar. Yeni ilaçlar aslında başlangıçta ileri evrelerde, öncesinde kemoterapi almış hastalarda denenmişti. Başarılı oldukça erkene doğru çekilmeye başlandı. Şimdi ilk basamaklarda, ileri evredeki, 4. evredeki metastaz yapmış hastalarda ilk basamaklarda zaman zaman tek başlarına, zaman zaman kemoterapi ile beraber verilebiliyorlar. Yani hatta son zamanlarda daha erken evrelerde, yani evre işte 2-3 akciğer kanserlerinde öncesinde verilip ameliyat edilip sonrasında devam edilen tedavilere kadar gelmiş durumda. Yani ilerleyen yıllarda bu kanserin her evresinde hayatımıza girecek bu tedavi şekilleri. Tabii bizim bu tedavileri anlatmamızın nedeni de şu, yani benim bu tedaviyi özellikle vurgulamamın nedeni eskisine göre çok daha iyi tedaviler var, daha iyi çözümler var. O nedenle hani kanser tanısı almış olan bir hastada bu umutsuzluğu yaşamasına gerek yok. Çok yeni tedaviler olduğu için hastaları çok iyi iyileştirebiliyoruz. Yani onlara çok iyi yaşam süreleri sunuyoruz. Hatta bazı hastalarda tedavi ile tamamen tümör ortadan kalkıyor. Yaşam boyunca bir daha yakalanmıyor. Tabii önemli, yani stres faktörleri, yani önce şunu söylemek lazım tabii, yani en önemli risk faktörü sigara toplumda. Sigaranın bir şekilde sigarayla mücadele kanseri büyük oranda engeller. Bunun yanında sağlıklı beslenme, Akdeniz diyeti,
ve düzenli spor yapma. Bu üçünü yapmak zaten hem stresi düşürür hem kanseri mutlaka engelleyecektir. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.